Hanımlar beyler 8'de Sağlıkçım hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz her zaman olduğu gibi sağlık ama bugün güzellik, estetikte konuşacağız. Hep ne diyorum size? Sağlık çerçevesinde güzellik çok kıymetli gerçekten. Biz hanımlar için de muhteşem yenilikler var. Bugün egzozom konuşacağız. Esasında sadece hanımlar için değil, beyleri de ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiren bir konu. Estetik ve plastik cerrahisi operatör doktor Leyla Arvas şu anda yayın konuğum. Leyla Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar olsun Bugün hepimiz için. sizinle istedim ki egzozom konuşalım. Hay hay. Hemen egzozom gerçekten bir mucize mi yoksa abartılıyor mu? Mucize gibi bir şey diyebiliriz. Beni son günlerde en çok heyecanlandıran ürünlerden biri oldu aslında. İçeriği daha farklı. Herkes bir kök hücreyle karıştırıyor ama tamamen farklı. Kök hücre canlı bir hücre ama egzozom içeriği itibariyle canlı değil aslında. Bir ileten, mesaj Ajan. taşıyan, ajan gibi. İçinde peptitler var. miRNA dediğimiz bir RNA kompleksi var. Yani içeriği bizim için önemli ve o içeriği diyor ki hücrelere sen de gel, sen de gel, sen de gel. Burada bir iyileştirme hali yapalım. Bu çok güzel bir şey ve ortamdaki iyileştirmeyi artırıyorlar. Mucize gibi bir şey. Niye derseniz çünkü yara iyileşmesinde çok iyi, rejenerasyonda çok iyi. Saç dökülmelerinde çok iyi. Daha genç vücutlarda tabii ki etkisi daha fazla ama yaşlandıkça biliyorsunuz o kök hücrenin etkisi de azalıyor. PRP'lerin etkisi azalıyor. Kendi kendine ben doğal istiyorum diyen insanlara yapabileceğimiz çeşitli ajanları kullanma ihtimalimiz azalıyor. Evet, kendi halinin en iyisi gibi sanki değil mi? O hale. Hem öyle hem de tabii iyileştirmeyi artırıyor. İyileştirme. Mesela saç dökülmesine çok iyi geliyor. Çok hızlı çözüm sağlıyor ve bir doz yeterli olabiliyor. Onun haricinde tabii ki içindeki o peptitler, lipid yapıları çok değerli bizim için. Canlı bir hücre değil ama etraftaki her hücreyi canlandırabildiği için, çağırıp da etkileşimi artırdığı için mucize gibi bir şey. Beni çok heyecanlandırıyor çünkü her Ne yerde güzel. uyguluyorum şu anda. Yüzde, ciltte tabii ki iyi ama saçta çok efektif. Yara iyileşmesinde müthiş. Tabii cerrah olduğum için yara iyileşmesinde de çok kullanıyorum. Çok kullanıyorsunuz. Sinir iyileşmesinde çok iyi. Yani dokular çok hızlı iyileşiyor, izler çok hızlı iyileşiyor. Artı o bizim ödemden dolayı birazcık böyle sinirlerde geri dönüş yavaş oluyor mesela. Bunları hızlandırıyor. Bu çok kıymetli bizim için. Bir sinirin kendi kendine iyileşmesi ortalama 4 ay gibi sürüyor. Ama 17. gün hesaplamışlar yayınlarda. 17. gün her şey tamamlanmış oluyor. Yani bu çok bence mucize gibi bir şey gerçekten. 17. gün etkisini mi görüyor? Tamamen hasarlar bitmiş oluyor. Hasarlar bitmiş oluyor. Hasarlar bitmiş oluyor. Bu çok kıymetli bir şey benim gözümde. Çok. Bütün de şimdi ama herkes bir egzozom diye çıkıyor. Ben egzozom yapıyorum, oto egzozom, kendinizden egzozom yapıyorum diye çıkanlar var. Bu çok yanlış. Maalesef doğru değil. Bitkisel egzozomlar denen bir şeyler var. Yani bir sürü şu anda egzozom karışıklığı var aslında. Herkes bir şekilde Evet, çıkıp onu bir şey soracağım söylüyor. zaten. Çok sayıda Evet. egzozom var. İşte içerik, Evet. meyve içerikli, işte bir şeyle, Çiçekler var, işte çiçekler gül var. içeriği var. Peki hangisi doğru olan? Nasıl seçim Doğru yapacak? olan- İnsanların da kafası karışıyor. Bence kıymetli olan, ya ben hepsini denedim açıkçası ama en kıymetli ve en sonuç gördüğüm insan kaynaklı olan. Bu bebek amniyon sıvısından elde edilen var, varton zarı, varton jelinden yani doğum kanalından alınıp elde edilen egzozomlar var. Bence kıymetli olan bunlar. Hep kök hücreyle karıştırılıyor dediğim şey bu aslında. Yani bebekler işte onlardan alacağım ya hastalık varsa hep böyle soru işaretleri oluyor. Öyle bir şey yok çünkü aslında canlı hücre değil. Yani bu sadece içerik, bu bir peptit, öyle düşünmek lazım. Biliyorsunuz zayıflama ilaçları var. Onlar da birer peptit aslında. Enjeksiyonlar yapılıyor ya şu an çok popüler. Herkes bir zayıflıyor onlarla. Onlar da birer peptit aslında. Onların enjeksiyonlarını çok kolay yapıyor herkes. Öyle Yapıyor. düşünün. Ama egzozom deyince insanlar bir geri duruyor, korkuyor. Çünkü hala anlaşılmadı diye düşünüyorum. O yüzden o da bir peptit aslında ya da lipid ya da mRNA, miRNA dediğimiz o messenger yani ulaştıran, mesaj taşıyan içeriği var. Öyle düşünün. Peki Leyla Hanım hangi yaş grubu için uygundur? Genellikle 20 yaştan sonra uygun. Çünkü çok büyük etkilerinden bir tanesi kolajen sentezini artırması, inflamasyonu azaltması. 25'li yaşlardan sonra kolajen azalmaya başlıyor. Her yıl %1 kaybediyoruz kolajen sentezindeki etkisini ve yeni kolajen oluşumu azalıyor zaten. Var olan kolajenler de azalmaya başlıyor. 35'ten sonra hızlanıyor. O yüzden 25'li yaşlarda mesela egzozom belki başlanabilir ama orada daha çok PRP, işte kendi kendini iyileştirici. Çünkü gençlerdeki kendi kendini yenileme gücü çok daha yüksek.
O yüzden orada PRP, PRF deniyor şimdi. PRF fibrinle karıştırılıp dolgu yerine uygulamalar. Yağ enjeksiyonları, kök hücre belki onlarda daha uygun olabilir. Egzozom bence 25'li yaşlardan sonra uygulanabilir. Özellikle de saçı dökülemeye başlayan hastalarda çok öneriyorum ben. Tek doz bile yeterli oluyor, bir canlandırıyor hızlıca. Ne güzel. Biz hanımlar için de çok önemli. Çok önemli, evet. Evet, hani beyler için de tabii ki. Beyler için saç dökülmesi çok önemli. Çok Biliyorsunuz önemli. saç insanı genç gösteren varlıklardan bir tanesi. Peki erkekler akıllı için. dolguları konuşalım biraz. Dolgu deyince herkes artık korkuyor. Evet. İşte yüzde büyük şişmeler, hacimler. O kadar azaldı ki dolgu uygulamalarında şu an dudak hariç tabii. Herkes bir dudak yine büyüsün istiyor bir şekilde ve hyaluronik asit en güçlü materyal dudakta. Ama geri kalan her yer için insanlar ben artık yüzüm büyüsün istemiyorum diyor. Dolguları eritiyoruz daha çok. Hyaluronik asit bazı dolguların da güzelliği eriyebiliyor olması. Bunları eritiyoruz. Biyostimülanlar dediğimiz aslında daha çok işte bu az önce söylediniz ya dolgu yerine işte ne yapmak gerekiyor? Akıllı dolgu dediğimiz Akıllı şeyleri dolgular, yapalım. biyostimülan. Evet, yani biyostimülanlar diyoruz ona. Polilaktik asit içeren bunlar. Dolgu değil, bunlar kolajen stimülatörleri. Bir örümcek ağı vardı biliyorsunuz. Bir de bir sürü işte PDO ipler var. Küçük küçük mesela işte onlar yapılıyordu. İp askı gibi değil de yüzü şekillendirmek için. Onların toz formunu, polilaktik asit dediğimiz. Onları suyla karıştırıyoruz tabii, eritiyoruz ve onları uyguluyoruz. O su emiliyor, çok hızlı emiliyor ve o toz içerik aslında vücutta, cildin altında kolajen stimülasyonu yapıyor. Yine aynı şekilde cildi kalınlaştırıyor, yağ dokusunu artırma kabiliyetleri var. O yüzden kendi kendine iyileşme gücünü artırdığı için yine insanlar tarafından tercih ediliyor şu anda. Lifting özelliği çok yüksek, kolajen stimülasyon özelliği çok yüksek. Ama herkese uygun mu? Yine aynı şey. Yani bence o da 35'ten sonra olmalı. Yani 35'ten sonraki yaşlarda uygulanır ama kendi kendine iyileşme gücünün azaldığı da bir dönem var. Özellikle işte 50 plus ya da 60 plus hastalarda artık kendi kendine iyileşme de azalıyor. O yüzden orada işte cerrahiler devreye giriyor. Cerrahiler. Evet. Ama mesela cerrahi de olduğu zaman Leyla Evet. Hanım bırakıyor kendini mesela. İşte o da kadın. yanlış. Değil mi? O da yanlış. O da Onun da yanlış. üstüne gidelim. Mesela Evet. cerrahi yaptırdı. Tamam, artık o noktaya gelmiş ve yaptırdı. Çok güzel. Ama onun da neme, kolajene, Kesinlikle. bakıma ihtiyacı var. Aydınlanmaya, parlamaya, Evet. cildin nemini korumaya ihtiyacı var. Yani ben artık bu cilt mezoterapilerine enjeksiyonlu işte, Aha. enjeksiyonlu bakım diyorum. Evet. Çünkü cildin içine derma, hani en içine, yani sonuçta Aynen siz öyle. bu Dermise. bu bakımı yapıyorsunuz. Kesinlikle. Hani öbür türlü kremi sür, buharı tut. İşte Yani çok güzel bir masaj. test var. Biliyor musunuz? Görmüşsünüzdür mutlaka. Bir elmayı kabuğunu soymadan üstüne sürekli bir krem, işte retinol, her şeyi sürüyorlar. Sonra dermapenle üstüne iğneli uygulamayla sürüyorlar ve hani kestikleri zaman nereye kadar ulaştığını görüyorlar. Görüyorum. Yani iğneli uygulama mutlak bence gerekli. En basiti işte dermarollar. Kendi kendine de yapabilir insanlar aslında. Evet. Dermapenler, yani o tek tek iğnenin batıyor olması ve onun içeriğinden oluşturulan kanallardan o kullandığımız her neyse onun içeriye doğru nüfuz etmesi aslında alt tabakalara, özellikle Çok dermise, o bizi kurtarıyor. Evet, evet. Çok önemli. Cihaz yardımı burada devreye giriyor. Lazerler, altın iğneler, işte dermapen, dermarollarla beraber. Çok çeşit var. Çok yani Yani çok yelpaze. şanslıyız ülkemizde. Kesinlikle. Dünyada da tabii hani Evet. Başladı, hepsi var ama Evet. bizim ülkemizde hepsi daha iyi bence. Türkiye'de bence de. Daha üstüne yok. Eskiden derdik ki Brezilya 1 numara, biz 2 numarayız. Bence Brezilya'yı geçtik şu anda. Bence de geçtik kesinlikle. Bence 100 yılın icadı mesela, o mucize olabilir botulinum toksini. Ondan sonra işte ikinci sıra egzozom belki. Sonra nem aşıları. Hyaluronik asit hala çok kıymetli ama çapraz bağsız, yani dolgu olanlar değil de nem verenler, nem aşıları dediğimiz. Nem aşıları. Aynen öyle. İçeriğinde işte peptit içerenler. Peptit içeriği çok kıymetli şu anda. Peptit ve glutatyon gibi, bakır gibi bazı molekülleri içeren. Radies miydi? Bir tane vardı, o çok nem veren. O da aslında kalsiyum hidroksiapatit. Nemden ziyade o da aynı şekilde hem bir volümü var dolgu içeriği olduğu için, hem de çok önemli bir kolajen stimülatörü. Cildin kolajen aktivasyonunu uyarıyor. Polilaktik asitlerden daha aslında efektif. Yani yapılan çalışmalarda daha baskın bir rolü var. Ama işte o dolgunluğu istemeyenler için de yine akıllı dolgu dediğimiz biyostimülanlara gidiyoruz. Polilaktik asitlere. Polilaktik asit.
Leyla Hanımcığım çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. keyifliydi. Her zaman beklerim. Hay hay, çok teşekkür ederim ben de. Çok Teşekkürler. keyifli bir konuyu. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.